Şurada düğmeye basıyorsun, anında bir şey aydınlanıyor. Çok şaşırtıcı değil mi? Aslında o akım hep bekliyor. Bir bahçe hortumunun ağzı tamamen su dolu olsa, çevirdiğin an su akmaya başlar mı? Başlar. İşte orada da o etkileşim hep bekliyor yani. Dokunduğun anda, şimdi bu kadar şaşırtıcı bir şey ya. Yani mahiyeti bilinmeyen nadir şeylerden biri belki elektriktir. Ama elektrik akımı adını verince, ha tamam elektrik akımı bitti mi yani? Bir enerji ışığa, ısıya nasıl dönüşüyor? Soğutma işini nasıl... Elektrik gibi çıldırtıcı bir alem olamaz ya, olamaz. Umarım şu ülfet perdesi yırtılır. Ha elektrik akımı mı? Yani bunu söyleyince altını keşfettin mi yani? Ha yer çekimi mi? Ya bunu söyleyince bitti mi iş yani? Bu kadar şaşırtıcı, enteresan hadiseler. Bu alemler işte Allah Azze ve Celle'nin varlığına deliller. Kudretini gösteren şeyler. Onun esmalarını tanıtan olaylar. Ona bir elektrik akımı, zaten elektrik akımı diye bir yazı yapıştırınca şaşırtıcılığını kaybedecek, öyle mi? Çözmüş olacağız yani. Allah Allah, çok hayret verici bir mesele. Evren 4 temel güç ile ayakta durur. Yani evrende vücuda gelecek her şey için ne lazımdır? 4 temel güç lazımdır. Birisi elektromanyetik güç, diğeri nükleer güç, üçüncüsüne zayıf güç diye geçiyor, dördüncü de yer çekimi. Evrende bir şey oluşturmak istiyorsan bu 4 güce ihtiyaç duyuyorsun. Mesela sabah uyandım, yumurta kırıp yiyeceğim, karnımı doyuracağım. Yine bu 4 güç lazım mı? Evet, yine bu 4 güce muhtaçsın. Elektrik ve sürtünme. Elektrik nedir? Bir anlamaya çalışalım. Var mı elektrik mühendisi? Ha sen varsın. Allah Allah, bak hiç sesini çıkarmıyor ya. Elektrik yüklü parçacıkların oluşturduğu akışın ismidir. Yani atomlar arası hareket eden elektronlar kendisine akacak bir yol bulduğunda biz de buna elektrik akımı diyoruz. Şimdi eşyada genellikle elektronla proton eşit miktarda bulunuyor. Eşit olduğundan, kararlı yapıda durduğundan da dokunduğumda beni çarpmıyor. Mesela şöyle bir şey olsa, ben bir gün artı yüklü fazla dolu olsam. O esnada bir şeye dokunduğum anda elektronlar hareket ederek, onlar akmaya çok müsait. Elektron hemen akacak yer arıyor. Alemci yani, hemen akacak yer arıyor. Alem dersi ya, ondan dedim. Ben artı yüklü olsam, bir şeye dokunsam elektronlar akarak hemen beni nötrlemek istiyor. Ama ben orada diyorum ki elektrik çarptı diyorum. Yaşıyor musunuz? Bazen araba kapısında, bazen yünlü bir kazakta, bazen iki insan birbiriyle selamlaşırken bunları yaşıyor. Allah Allah. Peki bu elektriklenme işini yapan şey nedir? Birisi sürtünmedir. Sürtünme artı ve eksi yüklerin ayrışma işini yapar. Sürtünme ile gerekli enerji bulunur. Daha sonra da elektronlar bulunduğu atomu terk eder ve başka bir atoma yelken açar. Az önce verdiğimiz örnekteki gibi. Kehribar ve çorap yeni başlığımız. İlk elektriği nasıl keşfetmişler? Kehribarı ya birbirine ya da yünlü bir şeye sürterek. Sürttükten sonra bakmışlar ki bir şeyi çekmeye başlıyor. Kehribarları. Hani tesbihler oluyor ya, kehribar tesbihler. İlk elektrik öyle keşfedilmiş. Ya kehribarları birbirine sürtmüşler ya da yünlü bir şeye sürtmüşler. Sürttükten sonra bakmışlar ki bir şey çekiyor. İlk tecrübe böyle oluyor. Statik elektriği böyle keşfediyorlar. 1700'lü yıllarda da hangi maddelerin acaba bunu yapabildiğini merak ediyorlar ve onları araştırmaya başlıyorlar. Daha sonra sürtünmeyle bazı maddelerin bu özelliği kazanabildiğini keşfediyorlar. Hatta çorapları üstüne makale yazan bir bilim adamı var. Beyaz ipek çorapları var. Bir de siyah ipek çorapları var. Bu ipek çoraplarını giyip çıkarıyor. Giyip çıkarınca da bir çekim alanı oluştuğunu görüyor. Diyor ki ya bunlarda bir şey oluyor falan diye onun üzerine makale yazıyor. Halbuki ne oluyor? Sürtünmeden dolayı bir elektrik yükü birikiyor ve ilk bulduğu yerde de o akım, yani elektronlar akacak bir yer buluyor. Elektrik iletimi ve bakır diyelim. Bu sürtünme ile ayrılan enerji tekrar nasıl eski halinde birleşir? Bunun da yolunu araştırmışlar. Tekrar birleştirmeyi, yani enerjiyi aktarma işini neyle yapalım? Bakır kabloyla yapalım değil mi Süleyman? Hala bakır kablo kullanılıyor değil mi? Bakır kablo kendi içerisinde kararlı, sert bir arada duran atomları var. Neden bakır kablo atomları bir arada duruyor? Şimdi atom çekirdeği artı yüklü, etrafındaki elektronları eksi yüklü. İki bakır atomu yan yana geldiğinde elektronları paylaşıyorlar. Böylece daha az enerji harcıyorlar. Hani kararlı hal diyorlar ya. Daha az enerji harcanma hali onlar için en uygun hal oluyor. Allah Azze ve Celle'nin kanunlarına bak. Böyle olunca da bakır birbirine perçimlenmiş gibi duruyor ve elektrik iletimine uygun bir kablo halinde oluşuyor. Evrende bir iş yapmak için bedelini ödemen gerekir.
evrende yapacağın işin bedeli, karşılığı nedir? Enerjidir. Evrende bir işi başlatmak için ne yapmak lazım? Enerji göndermek lazım. Mesela buradan içi su dolu bir boruyu Hasan'ın oraya gönderdiğimi düşünün. Ben bu içi su dolu boruya şöyle vurmaya başlasam, sana enerji göndereceğim. O enerji ne olarak gelecek sana? Dalga dalga şeklinde sana gelecek. Sen de o dalgayı aldığın anda dalgaya bir mana verip okumaya çalışacaksın. Ben aslında neyi anlattım? Telgrafı anlattım. Telgrafta böyle değil mi? Bir enerji gönderiyorsun. Uzun, kısa vuruşlar. O enerji karşı tarafa gidiyor ve karşı tarafta bunu manalandırıyor. İşte bakır tel boruda da mesele böyle oluyor. Bakır tel boruda hazır bir enerji var ama iletilmesi lazım. Bu iletimi sağlamak için benim bunun karşılığını, parasını ödemem lazım. Yani bir enerji göndermem lazım. Bu enerjiyi bataryayla, yani bizim kullandığımız pille sağlıyorum. Onunla pille aktifleştirip enerji göndermeye başladığım anda karşıya gidiyor ve gerekli mesajı veriyor. Haydi ışığı açalım diyor ve ışık açılıyor. Bunlar atomlar konuşuyor. Çok şaşırtıcı değil mi? Ya Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şu ince meselelere bakar mısınız? Çok enteresan. Elektrik yoklukla anlatılır. Şimdi elektrik dedim ya, çok şaşırtıcı bir mesele. Yani elektriği böyle konuştuk ama hadi anlat desen elektrik nedir diye cevabı çok zor. Mesela ben şu avizeyi, ışığı anlatmak istesem varlıkla anlatırım değil mi? Mesela siyah bir çerçevesi var. Pileksi bir önünde ışığı homojen yayabilecek bir madde var. İçinde kablo var. Duvara asılacak aparat var. Var. Elektrik de varlıkla değil, yoklukla anlatılır. Elektrik ışıtır ama ışık değildir. Isıtır ama ısı değildir. Soğutur ama soğuk değildir. Neyle anlattık elektriği? Yoklukla anlattık. O kadar mahiyeti bilinmez bir şey ki. Yani o kadar sırlı bir şey ki. Yani neredeyse nura o kadar yakın bir şey ki elektrik. Varlıkla anlatacak bir tarif yok elektriği. Ancak neyle anlatabiliyorsun? Yoklukla anlatabiliyorsun. Birçok işi yapıyor ama elektrik o değil. Şu kameranın çalışması da öyle değil mi? Görüntüyü çekiyor ama görüntü değildir. Kamera değildir. Soğutuyor ama dolap değildir. Ses veriyor ama hoparlör değildir. Peki bu elektrik nedir? Allahu alem, biz de işte anlamaya çalışıyoruz. Enteresan bir alem. Başlığı söyleyeyim: elektrik ve vücudum. Elektrik sadece kablo akımı iletilmesi demek değildir. Vücudumuzda oluşan her şeyde aslında nedir? Elektriktir. Şimdi adam diyor ya, senden elektrik aldım. Doğru söylüyor. İşin altında bir elektrik var. Şimdi birini görüyor. Gördükten sonra ışık tanecikleri ona çarpıyor. Ona çarptıktan sonra görüntüyü gözüne getiriyor. İşte o gözüne ulaşan ışık elektromanyetik bir dalgadır. Yani görme işinin altında ne vardır? Yine elektrik vardır. Şimdi birisi uzaktan bağırıp dese ki seni seviyorum, seni seviyorum dese. Ses dalgaları kulağa çarptı mı? Çarptı. Kulak titreşti mi? Titreşti. Şimdi titreşim var ve titreşimin sıklığı nedir? Nöron uzantıları elektrik kablosu gibi bunu aldı. Aldıktan sonra iyonlar, elektronlar, yük taşıyıcı tanecikler bu bilgiyi bir mektup yazar gibi akson üzerinden beyne gönderdi. Beyin de dedi ki, burada bir ses varmış dedi. Yani çok küçük birisine söylesen, burada bir ses varmış der. 2 yaşında birisi seni seviyorum lafını anlayamaz. Ama 20 yaşında birisine söylesen artık gelen sesi yorumlamaya başlar. Yani bunun yorumlanması aslında öğrenilip gelişilen bir şeydir. Az önceki telgraf bir yorumlanması gibi. Allah Allah. İşte bu işi yapan sinyaller de yine elektrik sinyalleridir. Enteresan. Nöron ve sinaps. Alt başlık. 1300 gram yaklaşık beynimiz var. 100 milyar sinir hücresi var. Nöron. 100 milyar nöron. 2 nöron arasındaki bağlantıya sinaps diyoruz. Hani sinaps boşluğu öğrenmiştik ya lisede, hatırlarsanız. Şimdi o sinaps neye yarıyor biliyor musun? Enformasyon, bilgi aktarımına yarıyor. Her bir nöronun başka 10.000 nöronla bağlantısı var, ilişkisi var. Bilgi aktarımındaki şeye bakar mısın? Yani biri birine söyleyip o ona iletmiyor. Her bir nöronun en az 10.000 nöronla ilişkisi var. 100 milyar sinir hücresi yani nöron. Her bir nöronun başka 10.000 nöronla ilişkisi var. Şu ilişki ağını kursan 10 üzeri 15 yapıyor. Yani şu dokunmanın iletimi arasındaki o
kaç tanesinin birbiriyle haberleştiği meselesi. 10 üzeri 15. Burada bir sinir iletimi saatte 105 kilometre hızla yapılırken ilk sinir iletimi elektriksel oluyor. Sinapslara gelince oradan da kimyasal iletime dönüyor. Yani şöyle bir masaya dokunsam, o çok sertmiş desem, bunun altında sertliğini anlayacağım meselenin altında da yine elektrik var. Anladınız mı? Vücudumuzdaki aktivitelerde elektrikle sağlanmaktadır. Bir ufak mesele var, onu anlatmam lazım. Elektrik ve Risale-i Nur arasında bir ilişki var. Çok şaşıracaksınız. Yerinden okuyayım isterseniz. İhbar-ı gayb nevinden mucizane hem elektriğe hem Risale-i Nur'a işaret ettiği gibi iki şeye işaret varmış. Birisi elektrik, biri Risale. İkisinin zuhurlarına, ortaya çıkışlarına. Elektriğin bulunuşuyla Risale-i Nur'un ortaya çıkışları hemen hemen benzer dönemler. İkisinin zuhurlarına ve zamanı zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına, yani buluşlarla gelişme dönemlerine bak, yine yan yana gidiyor. Ve hilaf-ı adet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor. Çok enteresan. Şimdi elektrik odunsuz, yakıtsız bir şekilde maddi alemi aydınlatıyor. Risale-i Nur da eski zaman ilim öğrenmek için ne lazımsa onların birçoğuna ihtiyaç duymadan manevi alemi aydınlatıyor. Çok enteresan değil mi? Ve yıllarına baktığınızda elektriğin ilk çıkış dönemiyle Risale-i Nur'un ilk çıkış dönemi, elektriğin gelişme aşamalarıyla Risale-i Nur'un da intişar ve anlaşılma meseleleri benzer dönemlere denk geliyor. Yani elektrikle Risale-i Nur arasında bir münasebet var mıdır? Evet, Üstad Hazretleri'nin yazdığına göre bir münasebet vardır. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.